Nächste Haltestelle, Walpurgisstraße. YouTube'un en poposu kurtlu kanalından oturmadım oturduğum yerden selamlar. Şu an Dresden'e geldim. Kalacağım yere yerleşeceğim. Ondan sonra kendime bir geleyim. Ayağımın yarısını birazcık katlanabilir hale getireyim. Ondan sonra yine etrafa dolanmaya çıkacağım. Keşif elleyelim. Cadde ne kadar düzgün ya. Evler ip gibi sıraya dizilmiş. Şöyle hayran kaldım. Arkadaşımın evine geldim ki bir kahve içip kendime geleceğim. Ondan sonra dışarıya çıkacağım. Arkadaşım bana anlattı birazcık ne yapmam gerektiğini, nasıl olduğunu, şehir planını. Ben de size anlatayım. Bunu da harita üstünde aklınıza kazıya kazıya. Burası Dresden. Burası yeni şehir. Burası eski şehir. Ama şöyle bir zıtlık var. Eski şehir yeni yapılmış. Yani eski binalar, kiliseler, görmelik yerler yeni yapılmış. Yeni şehir dedikleri Neustadt tarafı da daha eski. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda burayı tamamen dümdüz eğitiyorlar. Taş üstünde, tabiri caizse taş üstünde taş bırakmıyorlar. Ama bu kültür korunsun, tarih korunsun diye buradaki tarihi yapıları tekrardan yapıyorlar. Bu bölgeye de 2. Dünya Savaşı'nda dokunmadıkları için evler hala eski. Böyle bir çelişki var. Öncelikle bu tarafa gideceğiz. Buradaki tarihi yerleri göreceğiz. Arkadaşım bana dedi ki vaktin olursa burayı da gör, bu taşları da. Oraya da buradan gidiyormuşuz. Beleşçiliğim evreni üstüne çekiyor. El dezenfektanı yerlerinde. Şöyle bir şey buldum. Ayın 25'ine kadar geçerli bir bilet. 18'inden bir haftalık Wochenkart, haftalık toplu ulaşım kartı. Şu an ayın 23'ü, 25'ine kadar bedava biletim var. Ama Viyana'da 3 günlük bilet alıp 17 euro boşa gitmişti. Yani bisikletle gezmiştim Viyana'yı. İyi ki de gezmişim. 17 euro feda olsun öyle bir deneyime. Burada da beleş kart buldum. Kontrol ettim, harbi kullanabiliyormuşum. 4 ayak üstüne düştüm. Hadi birazcık dışarı çıkalım, gezelim. Hazırlandım, üstümü giyindim, çantamı hazırladım. Armutumdan ısırığımı aldım. Şimdi biraz dışarıyı dolaşmaya gidelim. Dresden'de de her Alman şehrinde olduğu gibi Türk pastanesine mesela arkamda Yıldızoğlu pastanesi var. Bunun gibi ileride de bir tane daha Türk marketi vardı, ismini hatırlamıyorum. İstanbul Market, gördüm. İstanbul Market gibi Türk mağazalarına, börekçisine, poğaçacısına rastlamak mümkün. Ama Dresden'de daha yeni gelmiş. Bu Doğu Almanya'nın, bu AfD'nin yani Alman aşırı sağcı partinin en çok oy aldığı bölge Doğu Almanya. Mesela Dresden'de güzel bir şehir ama %30 oranında AfD'ye oy veriyorlarmış. Bu da 3 kişiden birisi AfD'ye oy veriyor demek. O yüzden yaşamak için düşünen varsa önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Ama engel mi? Yani yine açık fikirli, açık insanlar yine var. Her yerde var ırkçısı. Türkiye'de de var. Japonya'da da vardır bilmiyorum ama nasıl. Ama gün geçtikçe durum iyiye gidiyormuş. Mesela eskisi kadar değilmiş. Yeni Türk dükkanları açılıyor. Her gün, haftada yine de her gün eylem yapıyorlarmış. Durum düzelsin diye. AfD karşıtı, Nazi karşıtı eylemler haftanın her günü devam ediyormuş. Cuma veya pazar günü tam hatırlamıyorum ama söyleyeyim dedim, yolda sokakları göstereyim.
böyle tramvaya giderken. Şu an Alteştat, Eskişehir, Old Town'a doğru gidiyoruz. Orada kiliseyi, müzeyi, oraları dolaşacağız. Hadi görüşürüz. Güneşli bir günden. Güneş gülüyor. Güneşi batırmadan yetişelim. Ampelman burada da Berlin'dekine benziyor. Şapkalı adam var. Dört numaralı Lvovsky tramvayına bineceğim. Burası durak. Aa, şurada da duruyor tramvay. Nächste Haltestelle, Altmark meydan durağında indim. Buradan tarihi yapıları keşfede size anlata devam edeceğim. Böyle bir meydan, köşede McDonald's var. Arkada şuralarda bir yerde Starbucks var. Bir şeyler var da var. Hadi biraz dolanalım. Yine yol bir meydana çıkardı ama burada bir kilise var. Arkamda Ferkers Museum var. Ulaşım araçları müzesi gibi bir şey. İçeride vagonlar, arabalar hakkında müze. Şu meydanda Martin Luther heykeli var. Onun arkasında da Frauenkirche, Kadınlar Kilisesi gibi bir anlamı var. O var. Sanırsam Protestan Kilisesi. Önünde Martin Luther olduğuna göre diye düşünüyorum. Şurada da bir heykelimiz var. Hemen onun yanına gidelim, öğrenelim. Bu da Friedrich Aus II'ymiş. Sachsen'in kralı. Yani Sachsen, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Bu bölgenin, eyaletin adı. Bu meydanda. Bu meydanın adı da Neumark Meydanı. Burada kiliseyi, Martin Luther heykelini, kralın heykelini görebilirsiniz. Böyle geniş bir meydan burada. Önce bir kiliseye bakalım. Büyük ihtimal müzeler kapanmıştır. Şu an saat 4 gibi bir şey. Deneyelim. Açık herhalde, şöyle bir sıra var. Bu kadar insan boşuna bekliyor değildir diye düşünüyorum. Daha önce Roma Katolik Kilisesi olan Frauenkirche daha sonrasında Protestan Kilisesi'ne çevriliyor. Martin Luther'den anlayacağımız barok tarzındaki bu yapı Avrupa'daki en büyük kubbelerden birine sahip. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen dümdüz olan Dresden, yani taş üstünde taş bırakmamışlar. 50 yıl yıkıntı olarak bekliyor. Almanya'nın tekrar birleşmesinden sonra kilise tekrar yapılıyor. Burada bu siyah taşlar, bu eski şeyden kalan taşlar. Bir binanın renovasyonu mu yoksa sıfırdan mı olduğunu oradan anlayabiliyorsun. Allah, polis beni ajan zannediyor herhalde. Çok kötü bakıyor. Siyah taşlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalan taşlar. Bu sıfır beyaz dümdüz olan taşlar da renove edilmiş yeni kireç mermerler.
Polis abi de herhalde bu ajan Almanya hakkında bilgi topluyor. Yakalandık. Arkamdaki Verkehrsmittel Müzyum'a sordum. Saat 6'ya kadar açıklar. Şöyle bir broşür aldım. Ama dedim daha önce diğer müzeleri ziyaret edeyim. Ondan sonra vakit kalırsa buraya geleyim dedim. Ama burası da güzel bir şeye benziyor. Giriş 11 euro. Eğer öğrenciyseniz 5 euro ama büyük ihtimal yine Türkiye'deki öğrenci kartınızı kabul etmeyecek. Ara sokaklardan gide gide dolana dolana gidiyoruz. Ara sokaklarda gezmek de gerçekten eğlenceli. Böyle bir manzaralar var ara sokaklarda. Harbi iyi burada. Abo fena. Abo'muş hani yaptığım sokakların arasında böyle mozaikler çıktı. Burada farklı dönemlerde Saksonya imparatorları mozaikle resmedilmiş. Böyle bir cadde. Sokağın böyle görünümü de böyle. Wunderbar. Anam bir sokak vallahi. Harbi iyi. Sizi birazcık burayla baş başa bırakayım. Vallahi müzelere bakayım diyordum ama sokaklarda dolaşırken sokaklar harbi anam sokaklar. Auguststrasse'ymiş burası da. Arkamda da şöyle bir bina belirdi. Dayanamadım, koştum geldim. Friedrich August sokağı ismini veren imparatorlardan birisi böyle caddenin görünümü. Böyle yanındaki bina ve karşıdaki bina. Burası da Katholische Hofkirche diye geçiyor. Katolik kilisesi. Bu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar yapılmış. Şu kenarındaki heykeller olsun. Girişi, kubbesi olsun, mimarisi. Harbi fena. Şu merdivenlerden çıkalım birazcık keşfedelim. Malum heykelin yanında görelim. Schlossplatz'ın arkasında böyle bir görüntü var. Ağaçlar. Önünde ise Elbe Nehri. Burada köprülere ve karşıda Neustadt, Yenişehir. Karşıda şurada konser, açık hava tiyatrosu var. Burada sinema izleniyor. Arkasında da binada güzel duruyor. Orayı araştırdım. Orası da Sachsen eyaletinin ekonomi bakanlığı gibi bir şey. Bakanlığı. Schlossplatz'tan aşağı indim. Şimdi müzelerin oraya gideceğim. Her yerde müze var ama şu kapının oradan müzelerin oraya gideceğiz. Şu kapı da çok ilgimi çekti ama önce müzelerin orayı bir görelim. Schlossstraße kalenin oraya gidiyor. Katedral evi. Yolda şöyle bir şey buldum. Çikolata müzesi. İçerisi böyle dışarıdan. Schokoladen Müzyum. Dünya güzel, iyi çikolataya ihtiyaç duyuyor. Bu da kaleye giden yol. Taschenberg. Bu binada müzeymiş. Böyle giriş saatleri, Kunstbibliothek, sanat kütüphanesi varmış. Böyle de bir girişi var. Hem modern hem ışınlı maşınlı. Yolu böyle. Yanında sanat eserlerinin toplandığı bir yer var. Burada yaklaşık 500.000 parça olduğu söyleniyor. Bu da görme engelliler için binanın tasviri. Girişine doğru bir gideceğim. Çok pahalı değilse girerim. Pahalıysa girmem. Kaçarım. Az önceki girişten girilmiyor sanırım. Orası çıkış. Buradan giriliyor. İçerinin kapanmasına 20 dakika vardı. Giriş fiyatını öğrendim. 2 bölüm var. İkisi 20 euro.
tek bir bölüme girmek isterseniz 14 euro giriş ücreti var. Bakerde sanat eserleri var. Baktım, gördüm, her yeri gezdim. Ondan sonra baktım boş vaktim var, girebilirim belki. Ama kalmazsa girmem. Dışarıdan da binanın böyle bir gözüküşü var. Merak edenler varsa. Son bilgi, burası Dresden Castle diye geçiyormuş, Dresden Kalesi. Kaleyi sadece görüş 14 euro. Diğer bir sanat galerisini daha görmek beraber 20 euro yapıyor. 21 mi 22 mi neydi? Sadece kale kısmındaki içeriği ve sanat eserlerini görmek 14 euro. Öğrenciye yine indirim vardır büyük ihtimal. Ama Türkiye'dekilere değil. Tam böyle bunun karşısındaysa böyle bir gün batımını gördüğüm böyle güzel bir bina var. Ne olduğunu hadi bakalım, öğrenelim. İçeriye girdim. Zwinger'e doğru gidiyorum. Böyle bir porselen ürünleri var. İçeride matematik, fizik salonu var. Ve sanat galerisi var. Şu tarafta. Önümde de o binaya doğru. Bir de ben siz göstereyim. Dayanabilir misiniz buna bilmiyorum ama ben sizde iyi bu Avrupalılar şu an çok iyi yapıyorlar renovasyon olayını. Sonra sanıyorsunuz ki adamlar 500 yıldır korudu. Adamlar renovasyonunu iyi yapmış. Mesela Viyana'daki parlamento binasının şu anki renovasyonuna 400 milyon euro para ödeniyormuş. Niye adamlar bu kadar binaya, betona değil de buna, lan o da bina betondur. Niye bu kadar lan kendi kendimize şeyine düştük. Neden tarihi binaya önem veriyor? Diyorlar ki kültürümüzü koruyalım. 400 milyon euroluk yaptıralım ki bir 400 yıl daha dayansın en azından diye düşünerek yaptırıyorlar. Bizim gibi iki alçı badana yapıştır demiyor. Portakal bahçemizi de gördükten sonra böyle bir meydana geldim. Burası tiyatro. Burası da opera binası. Ortada da Kral Johann'ın hatıra anıtı var. O neyle, onu biz o kadar mesafeden nasıl görelim, nasıl idrak edelim diyenler için. Opera binası tekrardan. Kralın anıtı. Bu da şu an kullanımda mı bilmiyorum. Çoğu binanın için müze yapılmış durumda. Burası da portakal bahçemizin bu meydandan girişinin görünüşü. Benimle daha güzel tabi. Bu sinematik görüntü de size kıyamdır. Hadi yine. Ben varken daha güzel tabi de bir merak etmişsinizdir. Acaba nasıl, gerçekten bu kadar güzel mi diye. Ben sizken de güzel. Gün batımı. Neyse. Birazcık nehir kenarında gün batımı izleyeyim. Arkadaşımla buluşacağım. Onun yanına gideceğim. Arkadaşımla buluştum, onunla gezdim biraz. Bu şehirdeki büyük kiliseyi, domu birazcık gezdik onunla beraber ama onunla video çekmedim. Şimdi de Royal Garden'a, yani Kraliyet Bahçesi'ne geldim. Buranın hemen yanında bir hayvanat bahçesi var. Şu kuşlar da
cıvıl 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 uçuyorlar zaten. Şimdi birazcık Royal Garden'ı gezelim bakalım. Kraliyet ailesi neler dikmiş. Onları görelim. Böyle büyük bir park alanı. Arkada böyle bir yol uzanıyor ve girişte de böyle bir göl. Şurasında da bir köprü var. Güzel bir yere benziyor. Yazın daha güzel. Yolumuzdan devam ediyoruz. Şöyle upuzun bir yol uzanıyor. Bu yolun sonu da Kraliyet Bahçesi'nin ortasındaki binaya. Royal Garden deyince orayı gösteriyor. Gidelim bakalım neymiş ya Royal Garden. Etraf güzel ama böyle sarılı morlu çiçekler. Şu renk cümbüşüne, kuşların şarkı söyleyişine bakar mısınız ya? Karga Reis. Sonunda ortadaki binaya ulaştık. Ortadaki binada saray. İkinci Dünya Savaşı'nda burası da bombalanmış, yok olmuş tabiri caizse. Ama şu an tekrar yapılmış, renove edilmiş. Şu an bahçesinde konserler, tiyatrolar, etkinlikler düzenleniyor. İnsanlar yürüyüşe çıkıyor, koşuyor, ailesiyle vakit geçiriyor. Baya güzel şu an. Şehir merkezinden 15 dakika mesafede tramvayla. Şöyle de etrafı. Buna sarayla biraz haşmetli gözükmesi gerekiyor diyenler için de ön tarafı gayet haşmetli gözüküyor. Burası da binanın diğer yan cephesi. Sarayın bir güzel röntgenini çektiğimize göre sizi birazcık bahçeden görüntülerle baş başa bırakayım. Bir göz şöleni sunuyorum. Manzaraya artık doyduysanız Dresden'den veda vakti geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz beğenip paylaşın da şevkim artsın, coşkum artsın. Daha çok yer gezebileyim, daha çok yer çekeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yerden, başka bir konumdan görüşmek üzere. Bay bay. O ne la, dabbe mi?